Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Avek Tekstil Kent'teyim. Burada Skoda Octavia'yı inceleyeceğiz. Yeni Octavia'yı. Vallahi çok güzel gözüküyor. O yüzden çok mutluyum. Aşırı derecede böyle özel bir araba olmuş. Bildiğiniz D segmentine benziyor artık. D segmentinden ayırmak çok zor yani, öyle söyleyeyim sizlere. Çok fazla tercih edilecek bir araba. Fiyatları biraz yüksek ama boş donanımları bence tercih edilebilir. İçeride Octavia'yı güzelce inceleyeceğiz. Neyi var, neyi yok, neler değişmiş hepsine bakacağız. Vallahi şöyle bir anahtarı var. Beni aşırı derecede mutlu etti. Çok güzel gözüküyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben de Passat anahtarını buna çevirmek istiyorum. Büyük ihtimalle çeviririz diye düşünüyorum. Baksanıza şunun tatlılığına. Aşırı güzel duruyor ya. Golf 8'in anahtarı da bu şekilde gelecek. Hadi gelin içeriye girelim ve incelemeye başlayalım. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. 100.000'e doğru ilerliyoruz. Çok fazla bir rakam kalmadı. İnşallah yakında o da olacak. Maskemizi taktık. Hadi gelin geçelim. Karşınızda Skoda Octavia. Yeni Octavia arkadaşlar. Yeni Octavia tamamen değişti. Yani aklınıza gelebilecek her yeri değişti bu arabanın artık. Şöyle bir inceleyin bakalım. Şöyle bir süzün arabayı öncelikle. Ondan sonra size anlatmaya başlayacağım. Bir etrafına gezelim. Neler değişmiş, neler değişmemiş görün sizler de. Arka taraf bence çok güzel olmuş. Ön tarafa göre arka taraf çok daha iyi olmuş bence. Baksanıza. Hafif bir Scala'yı anımsatıyor. Artık tabii ki bu Skoda'nın yeni tasarım dili oldu. Jantlarına bayıldım. Jantlarını da size göstereceğim. Arkada şöyle bir E-Tek yazısı var. Bunu da size detaylıca anlatacağım. Birazdan motor kaputunu açacağız. Orada da muhabbet edeceğiz. Gelin şimdi ön taraftan başlayalım. Şöyle girelim bakalım. Bak, anahtarını tekrar size göstereyim. Orada fazla belli olmamıştır. Aşırı derecede şık, bak ben size söyleyeyim. Uzun zamandır Volkswagen anahtarlarında bu kadar şık bir anahtar görmemiştim. Bence en iyisi bu oldu. İşte Golf 8 geldiğinde şurada Volkswagen amblemi olacak. İnşallah biz de buna çeviririz anahtarları. Şöyle iki anahtar da bu şekilde gelmiş. Normalde bizim araçlarda mesela bir tanesi siyah geliyor, bir tanesi kromlu geliyor. Şöyle sinyallerimizi açalım. Sinyallerimiz LED. Bu araçta arkadaşlar adaptif far opsiyonu mevcut. Dönebiliyor biliyorsunuz. İşte kapatma, açma, bir sürü LED var içinde. Hepsini halledebiliyor. Gece sürüşleri mükemmel oluyor. İçeride de şu viraj aydınlatmasını görüyorum. Hatta ben size bunu yakayım mı? Gelin beraber bakalım içeriden. Kapılarımı zaten açmıştım. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma. Bunlar hepsi var. Bu arada içeriği görmüş olun. İçerisi lüks. Size o kadar diyorum yani, lüks. Yine Skoda bunu buraya koymuş. Ben bunu sevmiyorum. Burada kullanmak çok zor. Bak buralarda çok güzel yerler var. Şuraya koy ya da burası da olur. Mükemmel. Ama işte Skoda kendi tasarım dilinden dolayı buraya koymayı tercih ediyor. Farlarımızı buradan yakıyoruz. Şöyle. Artık her şey tuşlu oldu. Şu an farlarımız yanıyor. Hatta sis, mis her şeyi açalım. Ayrıca açtıklarınızı da buradan size yazı olarak gösteriyor. Şu sisleri açınca içerideki viraj aydınlatmaları da yanıyor, görüyor musunuz? Tüm ledler aydınlandı şu anda. Ön taraftaki sisler yanmadı çünkü araç çalıştığında bu sisler yanıyor. Ama gece görüşünde mükemmel olacaktır bu. Ben viraj aydınlatmasına bayılan biriyim ya. Çok güzel aydınlatıyor. Bir anda böyle köşeleri aydınlık yapıyor. Golf 7.5 vardı ya, sarı Golf. Onda çok keyif alıyordum. Sinyal verdiğinizde hemen yanıyor. Direksiyonu çevirdiğinizde hemen yanıyordu. Ön tarafta böyle. Ön taraftaki sisler zaten bildiğiniz Superb'teki sisler. Şimdi arkaya geçelim. Arkaya geçmeden önce şu detay benim hoşuma gitti. Şöyle küçük ince detaylar var. Evet, arka tarafta da gördüğüm bu şekilde tabii ki full LED. Sinyallerimiz de LED'tir diye düşünüyorum. Hem de kayar LED'miş. Evet, onu da sizinle beraber görmüş oldum. Çok tatlı değil mi ama? İşin garibi, kapıları kilitlediğinizde sinyaller yanmıyor. Acaba şu kapı açık diye mi yanmıyor? Kapılar gene tabii ki o Volkswagen'in tok sesi. Evet, kapının biri açık olduğunu demek ki sinyal yakmıyor. Öyle. Bence gayet hoş duruyor arkadan. Arkada ne eksik derseniz gene bak Scala'daki gibi altta difüzöre mesela krom parça koymamışlar. En azından alt tarafta bir krom parça kullansalar o alttaki difüzörü de biraz daha belli ederlerdi. Şimdi arkaya geldiğinizde ne aklınıza geliyor? Bagaj. Biraz önce bagaja şöyle elime attım. Dedim ki inşallah elektriklidir ve elektrikli çıktı. Çünkü böyle kocaman bagajı açıp kapatmak çok zor olacaktır. Arkadaşlar 600 litreye geçik bir bagaj hacmi var. Yakın zamanda tatile gittiğimiz için arkadaşlar bagajın ne kadar önemli olduğunu gördük orada. Passat'ın bagajı dahi bize yetmedi ama bu biraz daha rahat o konuda. Yüklemesi özellikle çok daha rahat olacaktır. Büyük bavulları böyle arka tarafa dizmek kolay oluyor bu araçlarda. 600'ü geçkin bir bagajı var, 600 litreye geçkin. Ben biliyorsunuz öyle litre falan belirtmiyorum. Çok büyük diyorum mesela. Aşırı büyük bu bagaj. Kimseye yetmeyecek kimse yok, öyle söyleyeyim. Yatırın koltukları arka tarafa. Buzdolabı koyun. Burada paspasları bırakmışlar. Böyle paket içinde. Şuradan görebilirsiniz. Halı paspaslar. Bunlar yazlık oluyor. Bagajın kenarlarında tabii ki boşluklarımız var. Şurada böyle Skoda'nın tabii ki kullanışlılığa yönelik
özellikleri şu yan taraflarda. Koltukları buradan yatırabiliyorsunuz. Şöyle çektiğinizde yine aynı şekilde burada. Bunun yanında da ayrıca böyle sabitleme kancıları oluyor, yapışkanlar oluyor. Bu tarz şeyleri de veriyorlar, bilginiz olsun. Zaten şu yan taraftaki hacim yeterli ya. Ayrıca beyaz lamba kullanılmış. Artık beyaza geçiyorlar. Hep bagajlarda sarı görüyorduk ve iki tarafta da beyaz kullanılmaya başlamış beyaz lambalar. Bagajdan bu şekilde anlatabileceklerim. Başka bakıyorum. Stepney bölümüne bakalım. Herhangi bir kaplama var mı? Herhangi bir kaplama göremiyorum. Altta büyük bir stepnimiz de var. Elektrikli bagajımızı kapatalım. Çok yükseğe açılıyor. Bunları ayrıca durdurmak için arkadaşlar, mesela garajınız yüksek olmayabilir. İstediğiniz yerde geldiğinde o tuşa basılı tutuyorsunuz ve durdurup yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda büyük ihtimalle en yüksek versiyonda. Bagajdan bu şekilde. Arkada park sensörlerini görüyorsunuz. Bunlar da tabii ki manevra, frenleme fonksiyonu olan park sensörleri. Lastiklerimiz Pirelli Sintrato P7 gelmiş. Arkadaşlar yanağa çok dar bir lastik gelmiş. 225-45 R18 bir lastikle gelmiş. Vallahi ilk kez görüyorum böyle bir arabada bu kadar ince yanak. Normalde hep 50-55 olur. İçeride böyle davlumbazda çok az bir pütür var. Böyle halımsı olmasa da bir pütür mevcut. Bu sanki daha öncesinde yoktu gibi hatırlıyorum. Pütür koymuşlar, yalıtım için uğraşmışlar yani. Şöyle benzin depo kapağımıza bakalım. Burada tabii AdBlue için yer bırakılmış, dizel versiyonlar için. Bizim ülkemize artık dizeli gelmez ama yurt dışında mesela 2.0 dizelleri olabiliyor. Şurada gene Simply Clever mantığıyla ürettiği kullanışlı bir malzeme. Lastiğinizin derinliğini ölçebiliyorsunuz. Şöyle büyüteç olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlar gayet güzel. Ayrıca tabii buz kazıyabiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Octavia bu sınıfta her zaman büyükleri oynayan bir araba. Yani şimdi Golf var rakibi, Leon var rakibi. Ama hiçbiri bu kadar geniş olmuyor. Zaten bu sedan olarak satılıyor şu anda. Kendi grubunda hangisi mesela Civic'le falan kıyaslayabiliriz. Ama hepsinden büyük bir araba ya, bilmiyorum. Sizler hangisini tercih ederdiniz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Daha önce Octavia kullananlar da aynı şekilde tecrübelerini yazsınlar. Bu araçların VRS versiyonları da var. Çok çok güzel. Şu an daha ülkemize gelmedi ama yurt dışında çok fazla var. Ben izliyorum videolarını. Mükemmel onlar. Bence dışarıdan bu kadar ayrıntı yeter. Ben çünkü içeri geçmek istiyorum. Hadi gelin geçelim bakalım. Şöyle anahtarı bırakıyorum şuraya. Bu anahtarı masaya koymak da güzel olur. Bakın burada Type-C'leri görüyorsunuz. Type-C bağlantılarına artık alışmamız gerekiyor. Dönüştürücüler kullanmamız gerekiyor. Burada kablosuz şarjımız da mevcut. Şimdi en önemlisi, en büyük değişimlerden biri vites. Artık vites seçicisi bu şekilde oldu arkadaşlar. Eski o DSG'nin seçicileri kayboldu. Vites türü aynı DSG gene. Ama burada gördüğünüz üzere, hatta yabancılar buna tıraş makinesi olarak adlandırıyor. Biraz benziyor ya. Tıkır tıkır işleyen. Mücevher gibi. Şöyle ileri doğru gittiğinizde R. Şöyle D. Hatta bakalım. Şimdi mesela buradan. Duyuyor musunuz sesi? Bak arka planda çalışıyor. Dinleyin. Yani burada sizin elle yaptığınız şeyi arka planda yapan bir robot varmış gibi bir hissiyat verdi. Bana biraz ses çıkarıyor geçişlerde bak. Bir daha dinleyin. Böyle ama güzel olmuş. Ben çok yakıştırırım açıkçası. Yine ekranımız güzel bir ekran ama bu ekranda teması değişmiş durumda. Ne diyor? Araç kayabilir. P konumda lütfen. Şimdi baktığınızda yukarılara bakalım. Burada yumuşak bir malzeme var ama alt tarafta hafif de olsa sertlik hissediyorum. Yine aynı o skaladaki bir yeni kapı kolu kullanılmış. Buralarda delik kullanılmış arkadaşlar bu aracın paketinden dolayı. Bu araç premium paket, dolu paket. Buralarda güzel kromlar var. C segmenti olduğunu şurada anlıyorum arkadaşlar. Burada biraz sert malzeme kullanılmış. Normalde D segmentte burada yumuşak kullanılıyor. Biraz elinize attığınızda hani sert malzemeye dokunduğunuz tek yer burası, öyle söyleyeyim sizlere. Geri kalanında gayet kaliteli. Kapı içlerinde kaplama var. Çok güzel. Şöyle kaplamayı da görebilirsiniz. Bagajımızı buradan da açabiliyoruz. Şurada güzel bir cebimiz var. Gene aynı bunun içinde kaplamışlar. Hani kaliteye özen göstermişler, onu anlıyorum. Elektrikli koltuğumuz var bu arada. Şöyle üst tarafta yumuşacık malzemeler kullanılmış arkadaşlar. Hiç problem yok. Head-up display var bu araçta opsiyon olarak. En radikal değişimlerden biri de direksiyon. Direksiyonun gördüğünüz üzere alt tarafı yok. Ben bunu beğeniyorum ama beğenmeyenleriniz o illaki olacaktır. Şöyle baktığınızda böyle sanki uzun yolda çok rahat bir şekilde kullanılabilir gibi bir hissiyat oluşturdu bende, öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle rahat rahat. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti ya, böyle sanki bir nesil eski S-Class'lar vardı ya, onlara çok benziyor. Tabii ki buradaki tuşlar da aynı şekilde. Bak bu aralardan böyle içeriği görebiliyorsunuz. Şöyle dokunma hisleri falan çok güzel. Ya, direksiyon bence çok özel hissettirmiş ya. Arabanın içindeki en güzel detaylardan biri. Tabii bir de ekranın yerleşimi. Ekranın yerleşimi de çok hoş.
Arkadaşlar şimdi araç transport modunda olduğu için göremiyoruz ekranları. O yüzden ben aracı şimdi çalıştıracağım. Hem de sesin solunu duymuş oluruz bu arada. Şöyle bir yarım kontak yapalım. Farları otoda olduğu için ilk başlangıçta hep otoda başlıyor. Ben aslında off almama rağmen çalıştırıyor. Şimdi frene basıyoruz. Aracımız park pozisyonunda. Tuşumuza basalım bakalım. Klasik bir 1.5 TSI gibi yüksek devirde başladı. Evet, şu anda ekranlarımızı görebildik. Şimdi bu ekranlar arasında ben geçişler yapmak istiyorum. Burası multimedyayı kontrol ediyor. Burada şimdi ekranlar arasında bakın mod değişimleri yapacağım. Tabii ki bu arada fan da çalıştı. Artık klima tuşlarını bakın şuraya getirmişler. Aynı Peugeot'larda olduğu gibi herhangi bir tuş bulunmuyor. Biraz kullanmanızı zorlaştırabilir. Mesela müziği kapatacağım. Müzik ayarına bakın. Müzik ayarını görüyor musunuz? Komple burası müzik ayarı arkadaşlar. Buradan aşağı doğru çekebiliyorsunuz. Elleri ısıt var. Ayakları ısıt var. Temiz hava var. Dışarıdaki havayı alıyor. Klasik AC. Klasik AC'den fanını kapatalım şöyle, gürültü olmasın. Biraz alışmanız gerekiyor açıkçası, öyle söyleyeyim sizlere. Ama ekranın kalitesi mükemmel gözüküyor. Apple CarPlay'e bağlayamıyorum. Apple CarPlay'e bağlasaydı çok daha iyi anlardık. Biraz daha açık renkler olurdu. Şöyle menümüze girelim. Menümüz ne durumda? Araç. Asistanlarımızda herhangi neler var onları bir görelim. Şimdi kör nokta asistanı var bu araçta. Mesela arka tarafta da kameralar dolu arkadaşlar. Buradan OBD11 ile şerit takip açılabilir diye düşünüyorum. Çünkü arka planda kameraları gördüm biraz önce. Bakmaya devam edersek. Şöyle park asistimiz var. Park asistanımız. Bakın hemen arka tarafta kameramızı açtı. Kameranın ayarını şöyle yapabiliyoruz. Değişiklikler yapabiliyoruz. İçerisi aslında çok aydınlık olmamasına rağmen net bir görüntü veriyor. Bu gayet güzel. Dışarıda çok daha iyi olacaktır. Koltuk ısıtmamız var. Onu da buradan açabiliyoruz. Dokunma hissi falan çok güzel. Öyle söyleyeyim. Ayrıca ekranın yerleşimi de çok güzel. Baksanıza. Ya tam elinizin altına kalıyor şöyle baktığınızda. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Aynı Scala'ya da benziyor aslında. Şöyle alt taraftan sarmış onu. Arkada da hafif boşluk var ama arabaya entegre şekilde bence güzel gözüküyor. Burada da mesela asistanlarımızı bak buradan seçebiliyoruz. Hız sabitleme, sınırlama, side assist ve parktan çıkış. Yani side assist dediği kör nokta arkadaşlar. Buradan sesimizi arttırıp azaltabiliriz. Şöyle ben modları görmek istiyorum da biraz. Uzun süreli yakıtı falan. Böyle ekran çok değişmiş arkadaşlar. Eski ekranla hiç alakası yok. Biraz alışmak gerekiyor. O yüzden ben şu an normal tıkı tıkı hemen kullanırdım. Henüz alışamadım açıkçası, öyle söyleyeyim sizlere. Ayrıca buradan da araç ayarlarına gelebiliriz. Şöyle araç dediğimizde ekranlara biraz uzun duracağım. Bence sizler de seviyorsunuz bunu. Mesela araç ayarlarına girelim. Aydınlatma, far, lastik, iç ayarlara girelim. Gösterge paneline girelim. Ek öneriler, gösterge paneli. Evet, buradan onları yapabiliyoruz. Head-up ekranını ayarlayabiliyoruz. Etkin diyor ama şu anda göremiyorum. Konum olarak. Şöyle parlaklığını iyice arttıralım. Renk düzeni standart. Ancak şu an head-up display'i göremedim nedense. Farların ayarlarını, Dynamic Light Assist görüyor musunuz? Dinamik farlar var bu araçta. Konfor aydınlatmalarını ayarlayabiliyorsunuz. Durum. Yakıtla ilgili bilgiler veriliyor. Ambiyans aydınlatmaları için özellikle bir yer yapılmış. Kış, yaz. Yaz yapalım bakalım ne olacak. Okyanus. Değişimleri görmek istiyorum da. Bakın şu anda ayak aydınlatmaları değişti. Ayrıca şuradaki ambiyans aydınlatmaları da değişti. Gayet güzel. Kapılarda herhangi bir aydınlatma var mı? Baktım. Evet, burada da var. Gayet güzel. Mesela yaz yaptığımızda ne olacak? Yerler biraz daha sarardı. Aynı şekilde buralarda yeşil oldu. Gayet güzel. Individual yapalım bakalım. Kendimiz bunu ayarlamamız gerekiyor. Ayar diyelim. Işık efektleri. Hadi ama. Individual'da şöyle renkleri değiştirebiliyoruz. Ayrıca kadrandaki renkler değişiyor. Şu altlar değişiyor. Alt tarafları şöyle bakalım. Yeşil oldu. Vallahi gayet güzel. Çok hoşuma gitti. Bak, olduğu yerde söyleniyor. Kapıda var, burada var diyor. Şu orta konsolda varmış. Aracı çok fazla çalıştıramayacağım bu arada. Navigasyon başlatılıyor diyor. Navigasyon tabii ki yok bu arabada. Apple CarPlay'i navigasyona çevirmeniz lazım. Şu orta ekranda neler yapabiliriz onu görmek istiyorum da sürekli onu kurcalamak istiyorum. Çünkü ben internette gördüğümde çok farklı modlar vardı. Ama orta ekranı bence olabildiğince gösterdim sizlere, öyle söyleyeyim. Ya dışarıda olsak sabahtan akşama çalıştıralım ama işte burada kapalı alanda çok fazla müsait olmuyor araç. İnsanlara da karbon monoksit gazını iyice çektirmeyelim. Çünkü belki de taşıma modunda olduğu için geçmiyordur, bilmiyorum.
Yani hatta şöyle ayrımlar falan vardı, böyle gayet hoştu aslında. Bir de ayrıca bunları OBD'de de ekstra ekranlar açabilirsiniz. Biz skalaya bir ekran açtık, böyle spor gösterge kıpkırmızı oldu. Aşırı güzel oldu. Arabanın için ambiyansını daha iyi değiştirdi, öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle ışıklar kapalıyken daha yukarıdaki ambiyansı görüyor musunuz? Çok güzel yapmışlar. Çerçevesi yanıyor lambaların. Şöyle yanabiliyor. Gayet hoş bu da. Kolçağın altında küçük bir alanımız var. Çok fazla büyük değil. 2 tane bardaklığımız var. Aracın hani kullanımından bahsedeyim size. Şunu göstereyim ben size. Şunu anlatmak istiyorum. Araç geniş arkadaşlar. Yani şöyle yan tarafa elim kesinlikle böyle sonuna kadar ulaşamıyor, görüyor musunuz? Yana yatay olarak geniş. İç mekan olarak gayet geniş. Detaylar bu şekilde. Ben şimdi arkaya geçmek istiyorum. Arkadan bakalım durumlar nasıl. Şöyle gelin. Kendime göre ayarlayacağım şu an koltuğu. Biraz daha gitmem gerekiyor. Şu an iyiyim. Hadi gelin şimdi arkaya geçelim. Evet. Şimdi arkaya geçelim. Koltuklarımız bu arada deri. Ön tarafta size bahsetmedim. Sizi sarıyor. Yan destekleri görüyorsunuz zaten. Arkada 3. bölge klima sistemimiz var. Bu gayet güzel. Şöyle havalandırmamız var. Bunlar çok çabuk kırılıyor. Benim Passat'taki kırıldı arkadaşlar ya. Hani yandan biri geçerken ayağını çarpıyor ve mekanizmasını kırıyor. Artık değiştireceğim onu bir şekilde. Şuradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Bu arkada bir küçük göz görüyorum. Evet. Buraya böyle küçük eşyalar koyabilirsiniz. Şaft tüneli aşırı derecede büyük değil. Şimdi Volkswagen araçlarında şaft tüneli Skoda'da, Volkswagen'de yüksek olur arkadaşlar. Ama bunda aşırı derece yüksek değil, öyle söyleyeyim sizlere. Daha da tabii ki o Japon arabalarındaki gibi de küçücük değil yani. Şöyle arkada bir tablet gözümü görüyorum. Şuraya böyle 7 inçlik ancak sığabilir. Buraya böyle tableti koymanız için. Şöyle bir cep daha görüyorum. Arkadaki genişlik gayet hoş. Ama eski Skoda biraz daha mı genişti diyorum acaba? Sanki bunun bagajı biraz daha arttırıp içeride hafiften daraltmışlar gibi. Eski Skoda biraz daha genişti diye hatırlıyorum. Kullananlar vardır illaki. Ben 1.80 boyundayım. Bak şu anda dimdik oturuyorum. Hani böyle yolculuk yapmam ben. Bana göre değil. Araba testçileri bu şekilde gösteriyor. Ama ben oturacağım pozisyon budur yani. Ve bacak pozisyonlarım bu şekilde arkadaşlar. Arkadaki malzeme kalitesinde tabii ki sert. Şöyle yan taraflar deriler kullanılmış. Buralarda böyle yumuşak malzemeler kullanılmış ama biraz da sert. Şöyle içeride halıları görüyorsunuz. Kapı ceplerindeki halılar bu şekilde. Ortada kolçağı ben biraz önce indirdim. Gayet kullanışlı. Bardaklarınız da var. Buraya bak, kalem koyacağınız bir yerde yapmışlar. Şöyle kapatalım. Arkadan bagaja da ulaşabiliyorsunuz. Aslında bagaja ulaşmak değil de kayak takımlarınızı koyabiliyorsunuz. Ama biz bagaja ulaşıyoruz buradan. Şöyle bagajda görürsünüz. Gayet güzel. Ama koltuklarda ne var biliyor musunuz? Koltuklar biraz dik. Şimdi ben Passat'tan bunu geçince onu fark ettim. Koltukları biraz dik geldi bana. C segmentinde bu şekilde galiba. Biraz dik geliyor. Hani tek malzeme kalitesizliğini nerede hissettim biliyor musunuz? Şurada ve hani şu direksiyon, ben hep burayı söylüyorum ya, şurada sertlik var. Sadece iki taraf. Geri kalanında hiçbir yer rahatsız etmiyor. Şurası, şimdi burası böyle eliniz sürekli burada olduğu için biraz böyle hani bu arabanın kalitesine, yani şu kaliteye, görüyor musunuz? Bu kaliteye az kalıyor. Yani şu anda sunrooflu araç yok. Belki ilerleyen zamanda gelebilir diyorlar. Önceki kasada sunroof vardı biliyorsunuz. Şöyle anlatayım sizlere. Maskemi takayım. Yani şu arabanın arkasına arkadaşlar Superb yazın. Şu Octavia'yı kaldırın, Superb yazın ya da hiçbir şey yazmayın. Yeni Superb falan zannederler, öyle söyleyeyim sizlere. Aşırı derecede büyük, aşırı derecede heybetli. Bir de şunu merak ediyorum, hadi bakalım. Bağımsız var mı yoksa torsiyon mu? Bir görebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, arka tarafta torsiyon kullanılmış. Bağımsız süspansiyon kullanılmamış. Şimdi bir de sizlere motor bölümünü göstermek istiyorum. Bakalım amortisör var mı kaputta? Şöyle mandalını çekiyorum. Evet, amortisörü var ve çift amortisörü var. Kaput aşırı derecede büyük zaten. Aynı Superb'deki gibi hafiften böyle çamurların üzerine taşıyor. Yani bu güzeldir güzel değildir bilmem ama yan taraftan hafif bir güç kaldığında kaputa da değebilir gibi düşünüyorum ben. Motor soğutma suyumuz 1.5 TSI'nin ünitesini görüyorsunuz zaten, alışık oldunuz. Şimdi bu araçta E-Tech, ben size başta söyledim ya, E-Tech nedir? Arkadaşlar E-Tech'te mild hibrit diye geçiyor. Bu arabada 48 voltluk aküler var. Bu aküler motorun şanzımanla birleştiği yerde marş motoru var ya, normalde marş motoru gelir çalıştırır sonra geri kaçar. Ama bunda öyle yapmıyor. Bunda o marş motoru aracın hareket etmesine de yardımcı oluyor. Bu araca güç katıyor. Özellikle ilk kalkışlarda kullanılarak aracın emisyon değerlerini, yakıt tüketimlerini düşürmeye hedefliyor.
O yüzden de bu araçlarda artık yeni araçlarda, yeni 1.5 TSI'larda mild hibrit kullanılıyor. Bunu 1.0'da da alabiliyorsunuz, 1.5'te de alabiliyorsunuz. Aslında bu arabanın çekişini de arttırıyor, onu size söyleyeyim. Çok daha kuvvetli oluyor araba. Mild hibrit önemli detay. Özellikle hibrite geçişteki ilk aşamayı bu şekilde tamamlıyorlar markalar. Çoğunlukla bunu kullanıyorlar. Şehirler arasında 4.0 litre yakıyormuş. Şehir içinde ise 5.9 litre yaktığı söyleniyor. Ya bu işte şehir içindeki yakıtı oldukça düşürüyor, öyle söyleyeyim sizlere. Kocaman bir araba, 1.5 TSI 150 beygirlik bir araba. Uzun yollu 4 litre, şehir içinde 5.9. Hadi 1 litreden koy 6.9, gayet iyi değerler. Mild hibritin olayı bu arkadaşlar. Şöyle motora bakalım. Arkada turbumuzu görüyoruz. ABS beynini görüyorum. Başka değinebileceğim böyle mild hibrit detaylarını görebileceğiz mi bakıyorum. Bakın şurada Volkswagen AG amblemlerini görüyorsunuz. Yani mild hibridin de şuralardan bir yerden görebiliriz. Marş motoru şuralarda bir yerde diyebiliyorum. Vitesi ayarlayan kollardan biri galiba şuradaki. Çok sıkışık. Normalde 1.5 TSI'ler bu kadar sıkışık olmuyor. Soğutma ünitemiz var. Intercooler görevi gören. Alt tarafta karter korumamız tabii ki var. Size şöyle detaylar anlatmak istiyorum. Skoda dediğinizde Volkswagen oluyor. Artık bunu sizler de biliyorsunuz zaten çok iyi bir şekilde. Farları kime yapmışlar, yaptırmışlar? Çek Cumhuriyeti'nde yapılmış. Acaba kime yaptırdılar bu farı? Siz herhangi bir yere fişi falan takmıyorsunuz. O kendi kendine doluyor, boşalıyor, öyle söyleyeyim. Ayarlıyor. Yarı hibrit. Mild demek zaten yarım. Bu arada kaputta da shift kilit kullanılmış. Allah Allah. Daha önce dikkat etmemiştim buna. Ya böyle üzerindeki amblemleri görmek çok güzel değil mi? Bakın şurada küçücük bir Skoda amblemi var. Görebiliyor musunuz? Ben böyle şeylere bayılıyorum. Açıyorum kaputu, böyle inceliyorum tek tek. Burada vaktim olsa daha çok incelerdim. Şarj dinamosu burada ama marş motorunu bulmamız lazım. Marş motoru biraz daha derinlerde oluyor. Yani hatta onu sökmek, değiştirmek de zor oluyor, öyle söyleyeyim. Durumlar bu şekilde. Şöyle son olarak size buradaki fiyatını da göstereyim. Fiyatı gördüğünüz üzere 461.000 lira. Ama bu araçta full opsiyon, yani her şey var aklınıza gelecek. Bu araç sizden showroom aracı olduğu için bu şekilde. Sizler de buradan görebilirsiniz. Bakın standart donanımlar da bunlar. Premium aldığınızda bu geliyor. Şöyle sizler incelersiniz durdurup. Ayrıca bu fiyatlar üzerinden de indirim yapıyorlar arkadaşlar, bilginiz olsun. Arkadaşlar Skoda Octavia'dan anlatacaklarım bu şekildeydi, yeni Octavia'dan. Umarım beğenmişsinizdir. Tüm detayları size göstermeye çalıştım. Yani gayet güzel bir araba, büyük bir araba. Octavia çok satıyor zaten, çok seviliyor. Aileler için ideal bir araba. Ben satmaya devam edeceğini düşünüyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, görüşürüz. Çok fazla diyemem ama burada güzel bir küçük cep daha var. Gayet kullanışlı. Burada elektrik yok bu arada. Sadece şoför koltuğu elektrikli. Görüşürüz Octavia.